İskandinav polisiye türünün ayırt edici özellikleri sadece bölgeye özgü kurgu eserlerine ait olmasa da İskandinav ülkeleri suç gerilimini o kadar mükemmelleştirmiş ki bu türün en önde gelen uzmanları haline gelmişlerdir. 10 yıllar boyunca İskandinav polisiyesinin görsel ve tematik tanımlayıcıları True Detective ve Mayor of Easttown gibi çağdaş Amerikan dizilerine de yansımıştır. Ana gizemi yansıtan ve varoluşlarını bir virüs gibi etkileyen travmaları olan kahramanlar, tüyler ürpertici cinayetler ve komplolu örtbaslar, baş kahramanın ahlakı kadar soğuk ve çorak ıssız manzaralar ve acı çeken insanların çıkmaz sokaklarda sıkışıp kaldığı küçük kasabalar. Ancak bu artan popülaritenin sizi yanıltmasına izin vermeyin. İskandinav yapımı orijinal diziler Hollywood'un karmaşasında kaybolmadı. Aksine yayın platformları sayesinde uluslararası alanda büyük ilgi gördüler. Geçtiğimiz Şubat ayında Netflix'in İsveç yapımı draması Åre Cinayetleri büyük bir başarı yakaladı ve platformun 2026'ya başlayan en yeni yapımı ise uğursuz bir başlığa sahip ve kasvetli bir dizi olan Günah Ülkesi. Güney İsveç'te geçen, yaratıcısı ve yönetmeni Peter Gronlund'un 5 bölümlük suç gerilim dizisi, izleyicilerin bu türü aramasının başlıca nedenlerini içeriyor. Ancak kasıtlı olarak net kötü adamlar veya kahramanlar içermiyor. Kanunun karşıt taraflarındaki bireyler, ahlaki karmaşıklığı ve sadece hayatta kalmaya çalışan, göz ardı edilmiş bir topluluğu temsil ediyor. Günahlar Diyarı ne hakkında? Yetkililer, kıyıdaki Bear Yarımadası'nda yerel bir gencin cesedini bulur. Silas, boğularak ölmüştür. Ancak vücudundaki izler saldırı ve cinayeti işaret etmektedir. Sarhoşluk ve şiddetle tanınan bir çiftçi ailesinin reisi olan hasta babası Ayvar, polis memuru Dani Antilla'dan Silas'ın ölümünü soruşturmasını ister. Ona göre Dani onlara bu iyiliği borçludur. Nitekim Dani ve oğlu Oliver, ölen çocukla yakın bağlara sahipti. Sürekli mutsuz, kaba ve içine kapanık bir bekar anne olan Dani, hem Silas'ın kaderinden hem de madde bağımlılığının cehenneminde hapsolmuş yaralı bir ergen olan Oliver'dan uzaklaşmasından kısmen kendini sorumlu hisseder. Hukuki standartlara göre Dani'nin bu soruşturmayı yürütmesi çıkar çatışması yaratır. Ancak ilk baştaki suçluluk duygusundan kaynaklanan isteksizliği geçtikten sonra Silas'ın katilini adalete teslim etme kararlılığı protokolü geçersiz kılar. Bu tavizsiz tutumda yalnız değildir. Silas'ın amcası Elis, Dani ve yeni ortağı Malike, Dani'nin küçümseyen standartlarına göre bir çaylak, ancak ne alanda amatör ne de Dani'nin duygusal kaçamaklığı söz konusu olduğunda aptal değil, sonuç üretmeleri için bir hafta süre verir. Ardından mahalle işleri kendi ellerine alacaktır. Şüpheler, travmalar ve ağ benzeri bağlantılar bu kırsal toplulukta derin kökler salmaktadır. Ve Silas'ın cinayetini çevreleyen cevaplar yürek burkan bir şekilde eve yakın olabilir. Günahlar Diyarı'nın türünün özellikleri, acımasız sosyoekonomik odak noktasını güçlendiriyor. Kadın başrol oyuncusunun yer aldığı psikolojik bir kara film, etkileyici bir başrol performansı olmadan eksik kalır. Görünüş olarak Dani, hemen Danimarka'nın çığır açan gerilim filmi For Bridals'ındaki ikonik Sarah Land'ı ve onun Amerikanlaştırılmış yeniden yorumu olan The Killing'deki Sarah Lyndon'ı akla getiriyor. Uzun saçları alçak bir at kuyruğu şeklinde toplanmış, günlük androjen kıyafetler giymiş, makyajsız ve yüzündeki kırışıklıklarda hayaletlerini taşıyor. Tesadüf mü değil mi bilinmez, bu uygun bir karakter paralelliği ve hasarlı kadın dedektifler pantiyonunda layık bir isim olan Dani için uygun bir görsel kısaltma. Land of Sin'in kamera çalışması, kasıtlılığın bir örneği. Muhteşem mesafe ve yakın çekim kullanımı, çerçevelemenin ve Kozone'nin acı dolu yüzünün yoğun duygusal dalgaları taşımasına olanak tanıyor. Dani, erkekler onu av tüfekleriyle ve rahatsız edici fiziksel yakınlıklarıyla korkutmaya çalıştıklarında gösterdiği o küçük, etkilenmemiş ve alaycı yarım sırıtışların ötesinde asla gülümsemez. Potansiyel tehlikelerle pervasızca yüz yüze gelmediği zamanlarda sürekli ve sessiz bir çığlığı bastırmaya çalışır ama başaramaz. Acı, keder ve yalnızlık her irkilişine işlemiştir. Mini dizinin 5 bölümlük süresini göz önünde bulundursak bile, Günahlar Diyarı ana karakterlerin hayatlarını, onları şekillendiren deneyimleri, itici motivasyonlarını ve içsel ve dışsal çatışmalarını tatmin edici bir şekilde aktaracak kadar yeterli bağlamla tasvir ediyor. Amerika'nın kırsal orta batısında büyüdüm ve bu bireylerin umutsuzca yorgun gözlerini, dar ve dağınık evleri kadar tanıyorum.
Bu mekanlar, yaşlanan yapıların hala ayakta durması kadar biriken yıpranma ve aşınmayla da tanımlanıyor. Bu bir hakaret ya da kınama değil. Grönlund'un uçurumun kenarındaki insanları ve onları yönlendiren psikolojiyi tasvir etme hedefine ulaşmasının bir kanıtıdır. Malik göz ardı edilmese de odaklanmış gelişim söz konusu olduğunda biraz geri planda kalıyor ki bu dizinin ana karakteri olan siyahi karakter için talihsiz bir durum. Günahlar Diyarı, işçi sınıfı topluluklarına uygulanan küçümseyici ve dışlayıcı klişelerin ötesine geçerek, neredeyse her insanın kusurlu doğasıyla mücadele ettiği rahatsız edici gerçeğini ortaya koyuyor. Ahlaki bağları sorunlu ve ailevi dinamikleri gergin olan karakterler bile şefkat, koruma ve sadakat gösterebiliyor. Kusurları nasıl ortaya çıkarsa çıksın, her birey bunalmış, kararsız ve pişman. Af dilemeye çalışırken hesap vermekten kaçıyor ve ulaşabildikleri her türlü yıkıcı yaşam yoluna başvuruyor ve bu hayatta kalma seçeneklerinden biri en savunmasız yönlerini feda etmek anlamına geliyor. Bazı çocuklar toprak parçaları veya nesiller boyunca süregelen travmalar miras alıyor. Diğerleri terk ediliyor, unutuluyor ve istismara uğruyor. Spoiler vermeden söylemek gerekirse, Günahlar Diyarı amansızca kasvetli bir dramadan beklenebilecekten daha mutlu bir son sunuyor. Kurtuluş anlayışı, davranış döngülerini kırmak, eylem yoluyla kırık bağları iyileştirmek, korkmuş gençleri korumak, gerçekçilikten doğuyor. Zorlu bir sınavdan sonra bu yıpranmış acı tatlılık tam anlamıyla karamsarlıktan daha tatmin edici. Günahlar Diyarı'nın özenle işlenmiş temaları çarpıcı derecede ham ve empatik. Kasvetli ama ödüllendirici hikaye, mükemmel kamera arkası prodüksiyon değeri ve zayıf halkası olmayan küçük ama güçlü bir oyuncu kadrosuyla destekleniyor.